Rüyacı çıkan daha fazla Targaryen. Yeşil gören çıkan Starklar. Aşağı Dayne'in bebeğini doğurduğu Stark erkeği. Elya'nın Lyanna hakkındaki düşünceleri ve Deli Kral'ın travması. Bu ve daha fazlası İngiltere'de ilk gösterimini yapan ve Harrenhal turnuvasını merkeze alan tiyatro oyununda inşa oldu. Peki bu bilgiler ne kadar resmi? Sahnede gösterilen her şey George R.R. Martin'in bizzat kendisinden mi geldi yoksa senaristler her zamanki gibi inisiyatif alarak mı senaryo kaleme aldılar? Açıkçası ben bu videoyu hazırlarken daha fazla bilgiler yayınlanmaya devam ediyordu. Haliyle sonraki günlerde de yeni şeyler çıkabilir. Öyle olursa video altına ve topluluk gönderisini eklerim. Öncelikle senaristlerin yazarın materyalin üzerinde sıkı bir çalışma yaptığını biliyoruz. En azından söylediklerinden çıkan bu. Daha önemlisi yazarıyla doğrudan konuştuklarını ve kitaplarda hiç açıklanmamış gizemde kalan şeyler hakkında da sorular sorduğunu biliyoruz. Genel anlamda yapılan söyleşilerin ilk açıklamalarından dikkat çeken şeylerden biri şuydu. Oyun kitaplarda anlatılan ancak birkaç yıl öncesine gerçekleşen olaylara dayanıyor. Bu da Macmillan'ın kitapları didik didik edip ipuçlarını aramasını, kimlerin orada bulunduğunu, neler yaşadığını, kimin anlattıklarının güvenilir olduğunu ve benzeri ayrıntıları belirlemesini gerektirmiştir. George ayrıca son derece etkileyici bazı tarihçi metinleri de kaleme aldı. Bunları çok işimize yaradı. Bir de elbette George'un daha önce hiç açıklamadığı olaylar vardı. Bunlar uzun süredir yoğun spekülasyonlara konu oluyordu ve o ayrıntılar için doğrudan George'a başvurmam gerekti. Haliyle ilk aşama ben dahil çoğu hayran tiyatro oyununu merakla bekledik çünkü eğer Martin'den gelmişse bilgiler o zaman burada gösterilen her şey kitaplarda da oldu ve açıklanacak diye düşündük. Birinci perde bittikten sonra gelmeye başlayan bilgiler gerçekten de heyecanlandırdı ama paylaşılan son bilgi yine de yak artık bu abartı değil mi? Martin'e pek uymuyor sanki tarzı beni şüpheye düşürdü. Daha sonra ikinci perdede bitti ve yeni bilgiler gelmeye başlayınca iyice heyecanım sönmeye başladı. Zira dedim ki hayır bu oyunda gösterilen her şey resmi değil olamaz. Zira evrene ters bazı bilgi paylaşımları olduğu gibi tamamen kitaplarla yazan bazı şeylere aykırı bilgiler de vardı. Zaten unutmamak gereken çok önemli bir kısım var. Yazarın bizzat kendisi yıllar önce sadece kitaplarda yazan şeylerin resmi bilgi kabul edilmesi gerektiğini açıkça ifade etmişti. Dizi ya da video oyunları gibi şeyleri kitaplarda olacaklar için bilgi kabul etmememizi istiyordu. Oyunun senarist ya yapımcıları veya yazarın bizzat kendisi de zaten resmi bilgileri her şey şeklinde bir açıklama yapmadı şu ana kadar. Bu sebeple The Mad King oyununda önümüze düşen bilgiler tamamen kitaplarda gerçekleşmiş olmasını beklemek sağlıklı değil. Tabii daha evvel paylaştığım açıklamayı da göz ardı edemeyeceğinizin farkındasınız. Evet yazara bizzat gidip sorduğu şeyler olmuş. Şüphesiz ki Martin bazı şeyleri açıklamakta beis görmemiştir. Lakin her şeyi mi açıkladı gerçekten? Açıklasa bile kullanılmasına izin verdi mi? Yıllardır Robert'ın isyanını isteyen hayranların istekleri görmezden geldi. Ve HBO'nun hadi yapalım teklifini geri çevirdi. Martin o dönemlerde ilgili yaptığı açıklama şuydu. Robert'ın isyanını yapmıyoruz. Biliyorum binlerce insan bunu istiyor ama ben Buz ve Ateş'in şarkısı kitaplarını yazmayı bitirdiğimde zaten Robert'ın isyanı hakkında bilinmesi gereken her önemli şeyi öğrenmiş olacaksınız. Bu yüzden böyle bir dizide hiçbir sürpriz veya yeni keşif kalmayacak. Sadece sonucunu zaten bildiğiniz çatışmaların canlandırılmasını izleyeceksiniz. Bu şu an anlatmak istediğim bir hikaye değil yoksa iki kez anlatılmış bir hikaye gibi hissettirir. Martin Game of Thrones döneminde bile Dan ve David'e her bilgi vermediğini iyi kötü biliyoruz. Bu sebeple bir tiyatro oyununda turnuva ve isyan hakkında olan bütün her bilgiyi paylaşacağını, en azından kullanılmasına izin vereceğine inanmak için geçerli bir sebebimiz yok. Yazarın yaverleri Linda ve Elio da zaten oyunda gördüğünüz şeylerin bir kısmının kitaplarda göreceğimiz şeyler olduğunu lakin her şeyin öyle olmadığını kendi sitelerinde açıkladılar. Tabi bunu yazar ya da senaristlerle görüşmeden kendi fikirleri yok söylese de göreceksiniz ki haklılar. Birazdan sızıntıları paylaşıp yorumunu yaparken siz de göreceksiniz. Biraz abartı, biraz çiğlik, biraz olmamışlık hissi veren kısımlar var bütün olarak baktığımızda senaryoya. Açıkçası bir noktadan sonra hiç Martin tarzı değil bunlar diye hissettim. Tabi her bilgi sızıntısı için böyle düşünmedim. Şimdi daha fazla uzatmadan bilgileri geçelim.
ve hangisinin resmi bilgi olup hangisinin olmadığı üzerinde tahminlerde bulunalım. Ama devam etmeden önce videomuzun daha fazla kişiye ulaşması için lütfen hype yapın, yorumlarınızı paylaşın, beğendiye basın ve mümkünse paylaşın. Katıl üyeliğiyle de kanala destek verip büyümesine ayrıca yardım edebilirsiniz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Genel olarak bilgileri muhtemelen resmi bilgi değil ve ikisi de olabilir şeklinde ayırdım ama bilgileri kronolojik sırayla vereceğim ki hikaye takibinde kafa karışıklığı yaratmasın. Bilgilerin geldiği bir ana kaynak bir de ikinci kaynak var. Farklı olduğunda bunu da belirteceğim. Hadi şimdi başlayalım. Robert Baratheon oyunda oldukça sempatik bir karakter olarak resmediliyor. Anne ve babasının denizde ölmesinden dolayı hala derin bir yas ve ağır bir travma içinde. Ölümlerine bizzat tanık olduğu için ciddi bir travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. Sürekli olarak boğulmakla ilgili kabuslar görüyor. Gelgit'in kendisini açık denize çektiğini veya bedenini kayalıklara çarptığını düşünüyor. Bazı anlarda aniden gel git diye bağırıyor ve bütün gücü çekilmiş gibi çöküyor. Şimdi Robert Stannis'in olaya tanık olduğu zaten kitaplarda yazan kesin resmi bilgiler, hatta Stannis'in bu olaydan nasıl etkilenmiş olduğunu iyi kötü biliyoruz ama Robert'ın travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı dair kitapların hiçbirinde bir bilgi yok. Kanımca böyle bir bilgi belirtilir ve biz de görürdük çünkü Robert'ın hayatının bir döneminden sonra ki bu kral olmasına denk geliyor, bu ruh halinden kurtulması mümkün değil durduk yere. Elbette ebeveyninin ölmesi ve buna tanık olmanın kardeşleri olumsuz yönde illaki etkiledi ama oyunda bahsedilen şekilde bir şey yoktu. Bu kısım bariz ki senaristlerin dramatik olsun diye ekledikleri bir şey. Bir de unutmayın ki çelik olan Robert, eğilmeden kırılacak kadar sert demir olan da Stannis idi. Bu onların kişiliklerine ve ruh hallerine vurgu yapılıyordu. Stannis'ten böyle bir ruh bozukluğu beklemem ama Robert'tan beklemem ki ikisinde de yok böyle bir şey. Aerys bir noktada Robert'a anne ve babasının gemisinin maketini hediye ediyor fakat hediye su dolu bir kutuya atılmış birkaç tahta kıymıktan ibaret. Lyanna bu olayın ardından Robert'a teselli ediyor. Lyanna Aerys'in Robert'a anne ve babasının gemisiyle ilgili verdiği hediyelerden onu teselli etmeye çalışırken de Robert ile öpüşüyor ancak Lyanna Robert'ı kendisinden uzaklaştırmak için onu ısırıyor. Bu mümkün mü? Yani imkansız değil ama hani gelirken Robert buradadır ona da maket vereyim mi diye düşünmüştür. Hani delidir ne yapsa yeridir diyebilirsiniz tabii. Bunu alay etmiş zalimce diyenler var ama hani gerçek ise ben böyle okumuyorum. Deli bir adamdan bahsediyoruz. Ölen kuzenine karşı garezi olmadığı gibi ölüm haberini iyi karşılamıyordu. Hatta Tywin öldürdü diye düşünüyordu bir çeşit büyüyle. Yani herif istediğinde zalim ama burada Robert'a karşı ailesinin anısına karşı zalimlik etmesi için bir sebep görmüyorum. Bu sebeple bana biraz ekleme gibi geliyor. Bilhassa bu aileye hassasiyeti ve Lyanna'nın sonra gelip teselli etmesi falan. Yani ikisinin tatlı sahneleri olsun diye eklenmiş gibi duruyor. Öpücük dinlemesi de gayet Robert'lık ve Lyanna'nın ısıp reddetmesi de Arya'dan yola çıkarsak çok makul. Lyanna Robert'tan nefret etmiyor, en azından Harrenhal'daki ilişkileri dostane. Robert'ın son derece karizmatik olduğunu ve insanların onda ne bulduğunu anlayabiliyor fakat ona aşık değil. Pekala bu gayet mümkün, zaten nefret ettiğini düşünen kimse yoktu, etmesi için sebep de yoktu. Olsa beni aldatır bu sürekli, ben ona aşık da değilim, mutlu olmam der ve sevdiğini söylediği kişiyle kaçar şeklinde bir mantığım var benim. Robert ile Ned'in dostluğunda oyunda bolca böyle büyük yer verilmiş. Aralarındaki bağ sıradan bir arkadaşlıktan ziyade kardeşliğe yakın gösteriyor. Bu zaten kitap bilgisi arkadaşlar, sık sık vurgulanmıştı kitapta. Rhaegar uzun süredir ejderha rüyaları görüyor ve bu rüyalar yüzünden huzursuzluk çekiyor. Bakın bunun resmi bilgi olma olasılığı çok yüksek. Evvelden ihtimal vermiştim ona çünkü düşünmüştüm. Öncelikle çocukluğumda bir şey okuyup savaşçı olmam lazım mesela tarzı rollenmelere giren birinden bahsediyoruz. Yani kimse durduk yere kütüphanede bir kitapta bir şey okudu diye böyle kararlar almaz. Tabi okuduğu şey Fatih veya Daenerys'in kehanetleri vesaire ise atam bunlar uyduracak halleri yok ya diyerek de inanmaya başlayabilirdi ama ben Rhaegar'ın Fatih'le özdeşen kısımlar olduğunu düşünüyordum. İkisi de böyle sessiz, her şeyi paylaşmıyor. Çevresindekiler asla tamamen onları tanımıyor. Üstüne prens kehanetleri takıkmış gibi gidiyor zaten. Bir bakıyoruz ki zaten Fatih rüyacı çıkıyor
Rhaegar'ın rüyacı çıkması şaşırtıcı olmaz haliyle. Bir de adam sürekli son ejderha deyip duruyorlardı. Rüyacı ise bu daha anlamlı geliyor bana. Rhaegar rüyalarından birinde Lyana'nın da bulunduğu 3 başlı bir ejderha görüyor. Şimdi bu 3 başlı ejderha rüyası da hali oldukça olası, zira 3 çocuk yapmaya takık. Bunu kitaplardan biliyoruz. Tabii şöyle bir şey de var. Rhaegar Lyana'nın da bulunduğu 3 başlı bir ejderha rüyasına seziliyor, ancak rüyanın içeriği ve 3 başın kimleri temsil ettiği açıklanmıyor. Daha sonra Lyanna ile birlikte Daenerys ve ejderhadan dair başka bir görü yaşadıkları aktarılıyor. Bu rüyanın aynı rüya mı yoksa ayrı rüyalar mı olduğu konusunda net bir paylaşım yapılmamış ama tahminen aynıdır diye düşünüyorum. O sebeple konuyla ilgili diğer paylaşıma gelince daha ayrıntılı yorumlarım. Oyuna Yüksek Valya dilinden şarkı söyleyerek giriyor. Söylediği eser kelimenin gerçek anlamıyla Buz ve Ateş'in şarkısı. İzleyenlerin aktardığına göre sahne şarkı son derece güzelmiş. Ayrıca bu şarkı Lyanna'nın dikkatini çekip dans sırasında onunla konuşmasına neden olmuş. Bu sanırım turnuva açılışında söylediği şarkı olarak paylaşılmış. Açıkçası her zaman Jenny'nin şarkısını söylemiş olduğunu hayal etmiştim ki bana daha olası geliyor hala. Yani Rhaegar'ın buraya gelme sebebi çok başka olduğu için şarkının kendisinin söylemesine mantık görmüyorum. Yine de imkansız bir durum değil ama şarkının içini bilmesek bile tam olarak uzun gece ve ötekileri barındırdığını tahmin edebiliriz. Özetle kurtarıcının kendisinden bahseden bir şey de olsa gerek. Böyle bir şarkının kadını ağlatacak kadar hüzünlü olmasını beklemem ki kitaplarda Lyanna'nın şarkının sonunda ağladığı aktarılıyor ki Aegon onunla dalga geçip kafasına içecek döküyordu. Şimdi bu konuda bir paylaşım yapmamışlar misal. Gözlem mi karşı yoksa oyunda yok muydu? Yok dese zaten kitaplara aykırı olduğu da bariz bir durum. Rhaegar ve Lyanna'nın dans sırasında etkileşime girip girmediğine dair kitaplarda elimizde net bir bilgimiz yok aslında ama Myra'nın anlattığı hikayede kim kimle dans etmiş bayağı ayrıntı bir anlatım vardı. İkisi dans etse bunu paylaşırdı diye düşünüyordum kitaplarda. Tabi olay Reed'in gördüklerinden anlatılıyor. Dans etmek yerine köşede durup konuştularsa başka, görmemiş olabilir Howland Reed ama yine de bu benim dikkat çekmez miydi prensin kiminle konuştuğu. Şarkı kehanet ilgili olduğu ve sonradan konuşacağımız bölümdeki bilgi yüzünden bence Lyanna'nın dikkatini çeksin de gitsin konuşsun diye eklenmiş bu şarkı bence. İçerik olarak ben hala kitaplarda Jenny'nin şarkısı diye düşünüyorum. Elia Rhaegar'ın bu şarkı söylemesinden hoşnut değilmiş. Kehanetlere inanan biri olmadığı için Rhaegar'ın siyasi planını mistik düşüncelerle tehlikeye atmasından endişeleniyor. Rhaegar'a kehanetlerin gözünü kör etmesine izin vermemesini ve Aerys'e karşı tamamen siyasi hareket etmesini söyler. Şimdi bunun için bir şey diyemem. Yani böyle bir şey olmuş olabilir. Herkes inanacak diye de bir şey yok. Rhaegar babası Aerys'i tahttan uzaklaştırmak için bir saray darbesi hazırlıyor. Birçok hanenin desteğini şimdiden kazanmış durumda. Fakat planın başarıya ulaşması için özellikle büyük hanelerden daha fazla destek alması gerekiyor. Ozzy Lüvent ve Arthur Dayne planının içinde. Arthur başlangıçta kararsız ve vicdanen çatışmalı fakat daha sonra kırmızı kuyruklu yıldızı görünce kehanete bütünüyle inanmaya başlıyor. Jon Connington'dan oyunda hiç bahsedilmiyor. Karakteri tamamen çıkarmışlar ve bazı işlevi Ozzy Lüvent'e aktarmışlar. Öyle işte Ozzy'nin Rhaegar'a böyle romantik duygular beslediği ima ediliyormuş. Rhaegar Harrenhal turnuvasını finanse edebilmek için kraliyet hazinesinden para çalıyor. Eğer işte zimmete geçiriyor demişler. Parayı Ozzy Lüvent aracıyla Vent hanesine ulaştırıyor. Böylece turnuvanın gönüllü bir şölen, gerçekte ise Aerys'e karşı destek toplamak için düzenlenen siyasi bir buluşma olduğu doğrulanıyor. Rhaegar'ın babasını tahttan indirmeye çalışması meselesi zaten kimsenin şaşırdığı bir şey değil. Hatta zaten kitaplarda güçlü şekilde iması yapılan ve hemen hemen herkesin inandığı şey. Bilhassa turnuvanın bu sebeple yapıldığına dair. Tabii ben isyanın ayak sesini görüp planları öğrenmek için uğraştığı şeklinde bir farklı görüş beyan etmiştim. Neticede bu olayın resmi bilgi olma olasılığı yüksek tabii ki. Sadece turnuva yaptın diye niye büyük anneler seni desteklesin ben onu anlamıyorum. Yine de oyun boyunca güvenlik komplosundan hiç bahsedilmemesi dikkat çekici. Unutmayın, bu sebeple senaristlerin darbe içinde şeklinde bir tercihte bulunması da gayet olası. Bu zaten kitaplarda iması yapılan, önümüze atılan hikayeydi. Bu bilginin kaynağı da Varys'idi. Aerys de bu sebeple turnuvaya gelme kararı alıyordu.
Kral muhafızların ilk aşama şüphesi gayet anlaşılabilir de kuyruklu yüz görünce fikrini değiştirmesi Arthur'un ne alaka dedim. Hani prens oyunda bunu da mı kağıta bağladı da Arthur inanmadı ama görünce prens doğru olabilir diyerek desteklemeye başladı. Mantık bu galiba. Fark etmediyseniz bile fark edeceksiniz. Oyunda her şey kağıtın üstüne kurulmuş. Oyunda Jon Connington'un olmaması ve onun prense duyduğu ilgiyi Oswald'a vermeleri bile zaten başlı başında oyunda her şey resmi bilgi değil tabii ki diye bağırıyor ama başka şeyler de var bunun diyen. Yeri gelince bahsedeceğiz. Son maddeye gelirsek açıkçası biraz güldüm. Adam yolsuzluk yapıp zimmete para geçiriyor falan. Hani Wes gibi adamların olduğu bir yerde fark edilmeyecek bir şey mi bu tartışmalı. Gerçi hani belki legal böyle bildiğin hazineden sorumlu adamın kendisine bağlamıştır o yüzden üstünü örtmüştür falan diye yorumlayan arkadaşlarımız da oldu. Bu da gayet olası tabii ki de. Yine de Varys'in bilmediği bir şey yoktu gibi bir şey kitaplarda. Bu sebeple biraz riskli bir hamle. Diğer kısım zaten kitaplarda belli oluyordu. Yani Oswald'ın abisine gönderip turnuva yap demesi falan. Aslında senaristin bu tür konuları Martin'e sorduğum bile sanmıyorum. Kendi sonuç şekillerinden kendi çıkarımları olduğu bariz. Martin de okumuşsa bile itiraz etmemişti buna zaten. Rhaegar ile Ellyan'ın evliliği düşmanca veya mutsuz değil. Aralarında sıcak, saygılı ve uyumlu bir ilişki varmış. Rhaegar ejderha rüyanını Ella'ya anlatıyor ve ona güveniyor. Şimdi bakın bu zaten kitaplarda söylenen bir şey. Yani ilişkilerin sevgi saygı çerçevesinde oldu ama tabii kehanet ve rüya meselesi yazmıyor. Lakin ben Ölümsüzler Evi vizyonlarında bunu tahmin etmiştim. Sırdaşlı olduklarını yani. Bunu eski videolarda dile getirdim zaten. İzlemediyseniz bir bakın derim. Bununla birlikte ilişkileri büyük ölçüde bir mantık ve siyaset evliliği. Elia da bu evliliği romantik bir birliktelikten çok siyasi bir ortaklık olarak görüyor. Elia'nın temel amacı Martell ailesinin iktidarın merkezinde kalmasını sağlamak. Oyunda Elia böyle pasif bir eş değil. Son derece zeki bir becerikli bir siyasi oyuncu. Rhaegar'ın eğrisi tahttan indirme planının yaklaşık yarısı Elia'nın fikirlerinden oluşuyormuş. Zaten aşk evliliği yapmadıkları tamamen siyasi mantık evliliği olduğu bilinen bir şey. Diğer kısımlar ise gayet olası ve mümkün olabilir. Yani Martell'leri iktidarda tutmak. Bu aslında tam da Westeros'un taht oyununa uygun bir durum. Dora'nın da bir yandan intikam peşine koşarken diğer yandan böyle fırsatını bulduğunda benzer bir şey yapma eğilimde olduğunu hissediyordum kitaplarda. Tabi Ella'nın böyle pasif, böyle eziksiz, zavallım, vah zavallım diyen biri olmadığını da ifade etmiştim. Çünkü o bir Martell prensesi. Onlar o şekilde yetiştirilmez. Tam olarak da bu şekilde yetiştirilirler. Bu sebeple kitaplarda da böyle olma olasılığı gayet yüksek bir ihtimaldir. Daha önce dediğim gibi Rhaegar'ın babasına karşı darbeye niyetlendi zaten çoğu okuyucu için şaşırtıcı değil. Tahmin ediyorduk ama Ella'nın da işin içinde bu derece faal olması ben şahsen düşünmüştüm. Elia Martell ve Asher'a Dayne arasında romantizm kurulmuş. Asher'ın Elia'ya ilgisine rağmen Brandon Stark'a karşı romantik duygular besliyor. Daha sonra Harrenhal'da Ned ile dans ederken bir insanın birden fazla sevgilisi olabileceğini falan söz ediyormuş. Yani evet Brandon ve Asher olarak gösterilmiş. Mesela hatta doğup ölüp ölen çocuk da Brandon'dan. Şimdi Doğu'nun cinsellik konusundaki gevşekliği hatta geniş mezhepli dillere destan bu sebeple kitaplarda böyle bir şey olsa kimse şaşırmaz. Tabi yönelimler meselesini sandığımız kadar da böyle tekrar eden örüntüleri olmasa da Martell kardeş arasında Oberyn'e bakınca iyi adam böyle bir şey görmek de şaşırtmaz ki. İkisinin çok yakın olduğu bilinen bir şey. Yine de ben şüpheyle yaklaşıyorum. Oyuncu seçimi zaten Vogue etkisinde olduklarını gösteriyordu. Bu sebeple bunu da eklemese de ayıp olurdu ideolojilerine. Yani görünce değil görmezseniz şaşırın böyle bir şeye. Aslında eğer ekleme ise gereksiz olmuş çünkü Jon Connington var ellerinde zaten. Hani Vogue eleştirisiniz rahatça def edebilirdi. Bu şekilde ben bastırırım hiç acımam yani. Tabi bakın bir de şöyle bir şey var. Asher ve Elia bu meseleyi açık açık yaşıyor gibi sanki oyuna göre. Tabi Westeros böyle bir yerde sanki. Yani o beni öne vermek isteyen olabilir tabii ama erkek o. Ve ağırlıklı doğrunda takılıyor. Yani Westeros'un erkek ve kadına verdiği tepkiler farklı. Hepimiz bunu biliyoruz. Hani Rhaenyra'nın pişleri meselesi baksanıza zaten. Brandon'ın Asher'a ilişkisine gelince pekala bazı hayranlar böyle olduğunu çok ısrarcıydı. O yönden bakarsak uzun süredir tahminler listesinin başlarında da bu vardı. Bu sebeple gayet kitaplarda da böyle olabilir.
Şahsen ben Bran'ın kardeşinin hoşlandığı kıza böyle yanaşmasını asla beklemiyordum. Hala da şüpheli yaklaşsam da dediğim gibi imkansız değil. Bu durumda Aerys iyi ki gebertmiş bunu diyorum. Adam hem kızı kardeşiyle dans etsin diye ayarlıyor çünkü kardeşi kızdan hoşlanıyor. Hem de gidiyor kızı hamile bırakıyor. Hani kullandığım kelime için çok özür dilerim ama gavatlık resmen. Yine de dediğim gibi mesafeli yaklaşıyorum çünkü Martin Stark'ı böyle resmetmek isteyeceğinden de şüpheliyim. Yani hikayeye bakarsak Elif'in sevilecek bir yanı yok. Yani Sansa bile ilk kitapta tüm o iticiliğine ve yanlışlarına rağmen ailesine karşı daha sonra sempatikleştiriliyordu. Bilmiyorum hani ailedeki herkes iyi diye diyerek şerefsiz Stark'ta yazabilir tabii ki. Yine de hikaye açısından bir anlamı yok bu şekilde. Brandon ve Asher'ın ilişkisi mi daha hikaye bir şey katar şey yoksa Asher'a ve Ned mi? Brandon'ın aşık olmadığından da eminim yani hikaye gerçekse bile. Robert'ın bir beden küçük gömlek modeli gibi bir şey Brandon kadınlar konusunda zira. Şimdi bir hikayede çapkının teki kızın tekini hamile bırakıyor sonra ölüp gidiyor. Kızın çocuğu ölü doğuyor. Sonra o da gidiyor isteyen sonunda intihar ediyor. Aman ne büyük bir dram. Diğer yandan aşk ve görev arasında kalmış bir adamın seçimleri ve kendince fedakarlıkları bu fedakarların etkilediği hayatlar. Yıllar sonra iki oğlun aynı seçimi yüzleşmesinin ironisi de ayrı bir lezzet. Biri görev derken diğeri aşk diyor ve sonuçta yine ortada. Martin gibi biri hangi hikaye sizce seçer? Bunun yorumunu ben size bırakacağım. Aerys, Rhaegar'ın kendisini tahttan indirme planından haberdar oluyor. Baba ile oğul arasında doğrudan bir yüzleşme yaşanıyor. Aerys boynunu Rhaegar'a uzatıp kendisini öldürmesini söylüyor. Rhaegar bunu yapmayınca da Aerys onunla alay ediyor ve ona korkak diyor. Aerys, Rhaegar'ın kehanet inancına da küçümsüyor. Kehanetlere inanmadığını açıkça söylüyor ve oğluna kehanet yüzünden çıkışıyor. Ayrıca Rhaegar'ın sandığı gibi vadilmiş prens olamayacağını, kehanetli kişinin bir üçüncü çocuk olması gerektiğini söylüyor. Baba oğul arasında turnuvada bir yüzleşme yaşanması kapalı kapılar ardında çok olası. Çünkü daha evvel de demiştim, Aerys turnuvanın kendisine karşı komplo olduğuna inanarak geliyor. Kafasını uzatıp öldürsene demesi falan da gayet mümkün haliyle. Baba oğul arasındaki gerilimin boyutu ve sarayda taraflara bölünme meselesinin dans öncesinde yeşiller ve siyahların bölünmesini anımsattığı o kaynaklarda anlatılıyor. Bu sebeple böyle düşmanlık noktasında olması ikisinin gayet mümkün. Tabii Rhaegar'ın öldürmemesi de çok olan her şeyden evvel kişiliğine uymadığı gibi yani akraba katil olma meselesi büyük bir tabu. Madem lordların desteğini istiyor bu işi bunu yaparak başaramaz. Burada bana kalsa Metan gibi öldürse babasını daha akıllıcı olur da işte olması gerektiği kadar acımasız olamıyor. Asıl ilgi çekici kısım kehanet meselesinde 3. çocuk vaat edilmiş prens demesi. Şimdi Yüce Yürek hayaleti Aerys ve Rhaegara'nın evlenmesinin neden olan bir kehaneti bulunuyor. Bunların soyundan doğacak diye. Kehanet aile için bilinen bir şey yani aslında ama oyunda kehaneti pek kale alıyor gözükmüyor. Gerçekte öyle midir? Olabilir. Tabii sonra bir çelişki göreceğiz. Benim merakımı cezbeden şey 3. çocuğun kehanetlik kişi olacağı bilgisi senarist uydurması mı? Yazarın kendisinden mi gelme? Bilmiyorum. Eğer öyleyse 3 çocuk takıntısı mana kazanır da neden 3. çocuk o düşündürücü? Yani neden ilk ikisinden biri değil? Ejderhanın 3 başı olma meselesini Fatih mi yanlış anladı? Aslında doğan 3. çocuğun oğlunu gördü de hani 3 tane bebe yapılması gerek falan mı diye düşündü. Burası tamamen muallak benim için. Aerys Elya'dan nefret ediyor ve ona karşı ağır ırkçı hakaretlerde bulunuyor. Elya'nın yüzüne doğumlu melez kaltak falan diyor. Rhaegar'a da zaten üzerinde o doğumlu kaltak pis kokusu alabilir şeklinde saldırıyormuş. Bu gayet olası çünkü prensin kızına da benzer şekilde aşağılıyordur da kardeşim en başta neden evlendirdin o zaman Elia ile? Hani sen seçtin neticede ben bunu anlamıyorum. Adam zaten deli gelgitleri falan var diyorlar da yani ne bileyim. Madem beyaz saç takıntım vardı ve beyaz saçlı öyle hatta liste bulamadım mı sarışın kız. Hani Volhantis'te bile bulurdum. Dedelerin bulmuş yani senin bulamaman ne kadar mantıklı neyse deyip geçeceğiz artık. Starklar, Baratheonlar, Targaryenler, Marteller ve krallığın diğer önemli aile Harrenhal turnuvasında bir araya geliyor. Rhaegar'ın siyasi planının aslaşması burada başlayacak. Turnuvayı kazanacak. Elya'yı aşk ve güzel kraliçesi ilan edecek ve ikisini krallığın gelecekteki hükümdar çifti olarak gösterecek. Aerys'in
beklenmedik biçimde turnuvaya gelmesi plana tehlike atıyor. Buna rağmen Elia Rhaegar'a darbe girişiminden vazgeçmemesini söylüyor. Turnuva kitaplarla gerçekten bu amaçla yapıldıysa şu ana kadar bu kısım istikrarla tabii. Turnuvanın amacı destek ise sırf bir turnuva kazanmakla olacak iş değil bence bu arada. Yani her şeyden önce turnuvayı kazanacağına dair bir garanti de yok. Şikim yapacaksın kardeşim. Dedim ya böyle çok kafama oturmuyor bu mesele ama neyse. Robert Harrenhal'daki yakın dövüş müsabakasını kazanıyor. Oberyn Martell'i ve Gregor Crane'i mağlup ediyormuş. Robert kazandıktan sonra Ned Savish'in kollarına falan atlıyormuş. Şimdi bu mesele tabii ki imkansız çünkü Robert seviyor ve genelde böyle şeylere katılmış olduğunu bilsek de İsyan sonunda kral olmuş birinin böyle önemli bir turnuvada yakın dövüş müsabakalarını kazandığı bilgisi geçmez miydi? Mesela ilk kitapta Kral El turnuvasında katılmak istediğinde bunun bahsinin geçmesi gayet uygun bir yer ve zaman ama geçmedi. Bana senarist eklemesi gibi geliyor. Robert ve Rhaegar'ın Harrenhal'da anlamlı bir sahnesi bulunuyor. İkisi ortak acıları ve kayıpları üzerinde kısa süreli birbirine yakınlaşıyor. Bu sahne daha sonra birbirlerini öldürmeye çalışan iki adam arasında bir zamanla insani bir bağ kurulabildiğini gösteriyor. Şimdi kitapta bunun olduğuna ben şüpheyle yaklaşıyorum ama hoş bir ekleme olmuş der geçerim. Lyanna Stark'ın Gülen Ağaç Şövalyesi olduğu kesin biçimde doğrulanıyor. Lyanna Howland Reed'e zorbalık eden kişilerden intikam almak için gizli bir kimlikle turnuvaya katılıyor. Dolayısıyla gizemli şövalyenin amacı şan kazanmak değil, Howland'a yapılan haksızlığın hesabını sormak. Bu zaten kitapları okuyan herkesin rahatça yapabileceği bir çıkarımdı ki çoğu kişi tahmin ediyordu. Yazara sormaya bile gerek yok bunu. Lyanna'nın bir Worg ve yeşil gören olduğu doğrulanıyormuş. Genellikle kurt rüyaları görüyor. Ayrıca ejder rüyaları da var. Bir noktada Buz ve Ateşi şarkısı hakkında bir rüya görüyor. Harrenhal'da bu rüyalardan Rhaegar'a söz ediyor. Rhaegar, Lyanna'nın da kendisi gibi kehanet bağlantılı rüyalar gördüğünü öğrenince aralarında kader tarafından kurulmuş bir bağ olduğuna inanıyor. İkinci kaynağa göre Rhaegar'ın Lyanna'ya aşık olmasının esas etken Lyanna'nın bu rüyaları görebilmesi. Şimdi burada iki ayrı kaynağın bilgisinden bahsettim. İkinci kaynakta geçen ejder rüyası ve kurt rüyası ifadesi ana kaynakta geçmiyor. Sadece yeşil gören olduğu vesaire söylüyor. Ben ana kaynağa daha güvenli bakıyorum çünkü ikinci kaynağın paylaştığı bariz hatalı. Her şeyden önce ejder rüyası göremez çünkü ejder kanı yok. Targaryen değil bu kız. İkinci olarak kurt rüyası gerçek rüya değil. Stark çocukların kurtları uyurken worglamaları yüzünden kullanılan bir terim. Lyanna'nın worg olması ihtimali şaşırtıcı olmaz zira Stark da zaten öyle ama kanlarındaki bu büyü uyku halinde. Tabi onu uyandıran ne olmuştur sorusuna verilecek cevap Bloodraven gibi yeşil görenler olur. Bran'ı uyandıran da Bloodraven'dı. Kimi görüşe göre de başka bir yeşil gören ya da gelecekteki Bran'ın kendisi. Bunun olabilirliği hakkında uzunca konuşmayacağım ama temelde mümkün evet. Tabii şöyle bir şey de var, yeşil gören mi gerçekten? Bak buna şüpheli yaklaştım. Bunu görünce şüphe etmeye başladım bilgilerden çünkü çok abartı Martin için. En azından bana öyle geldi. Yani baksanıza kentler, rüyacılar herkes böyle etrafta böyle uçuşuyor. Martin bu kadar büyük unsuru kullanmaz ve bu kadar aşırı belirgin şekilde merkeze oturtmaz hikayelerin. Sevmez bu işini çok zaten. Ama bakın ikinci kaynağın aktardığı bilgiler size bir fikir versin. Birçok kişi rüyacılar arasındaki farkı bilmediği gibi yeşil gören ile yeşil rüya gören insanların arasındaki farkı da bilmiyor. Mesela Jojen Reed yeşil rüyalar görürdü ama onun yeşil gören güçleri ya da work güçleri yoktu. Bir nevi yeşil görenlerin ulakları vazifesini görüyor yeşil rüya görenler. Büyü yok onlara doğrudan faal olan. Bu sebeple aslında yeşil rüya gören bir Lyanna'dan bahsedebiliriz de. Kuzey'in güçleri şarkının doğmasını istiyorlarsa onun annesini de yönlendirmesi gerekir kanımca. Bu sebeple olası Batı'nın yeşil rüya görmesine. Ama hem Morg hem yeşil gören ve şarkının rüyalarını görüyor falan filan, havada kentler vızır vızır uçuyor. Bu abartılı geliyor işte. Tabi paylaşımlara bakarsak yeşil gören biri gibi davranıyor. Bir de Lyanna Valyria dili biliyor mu? Adam o dille şarkıyı söyledi. Lak diye nasıl anladı da gitti içini döktü ben de görüyorum diye. Rhaegar ile Lyanna birlikte geleceğe dair bir görü yaşıyor. Görüde Daenerys'i ve ejderhalarını görüyorlar. İkinci kaynak ise şöyle aktarıyor. Rhaegar önce Daenerys'i ejderhaların arasında görüyor. Ardından Daenerys'in görüntüsü Lyanna'ya dönüşüyor. Bu görüntü Rhaegar'ın kaderinin Lyanna ile birleşmek olduğunu inanması neden oluyor. Da
Dany ne alaka? Jon'u görmeleri gerekmez miydi? Kuzey güçleri 3. çocuk doğsun, Jon doğsun diye uğraşırken Dany'yi neden göstersin? Hani artık ejderha rüyalarını kim gösteriyorsa onun babasına, annesine gösterirler mantıken. Yani Dany'yi onlar doğuracak, bitecek diye düşünüyorum ama mantıklı mı genel anlamda değil. Jon ve Dany kehanette birleşsin, prens kim tartışması çıksın diye yapılmış bir ekleme gibi görüyorum. Tabi Rhaegar gerçekten rüyacı ise Lyanna'yı gördüğü bir kehanette görmüş olabilir. Elbet ejderha rüyasını gönderen de Jon'u niye göstersin prense diye tartışılabilir. Aile tüm bu kehanetler meselesine biraz şüpheli yaklaşıyorum. Elia turnuva sırasında hamile ve Harrenhal'da doğum sancıları başlıyor. Doğum açıkça gösterilmiyor. Yalnızca Elia'nın doğuma girdiğini görüyoruz. İkinci kaynağa göre Elia çocuğunu Harrenhal'da dünyaya getiriyor. Rhaegar Lyanna'yı bundan hemen sonra taşlandırıyor. Bakın bu tamamen kitaplara aykırı. Elia turnuva sırasında hamileydi doğru ama turnuvada bilhassa ortasında böyle doğum falan yapmıyor. Kadın zaten doğum sonrası aylarca yatıyor, kalkamıyor. Bir de turnuvaya katılacak da görecek olan biteni. Sonraki bölümde o kısım var çünkü. Yani bu mümkün değil. Tabii şöyle bir ayrıntı vereyim. Silinen taslaklarda Aegon turnuva sırasında doğmuştu ama öncesinde mi doğdu yoksa turnuvada mı o muamma? Aerys herkese doğan torunu gösteriyordu. Muhtemelen Elia'nın yarım yıl yatakta yatması gerektiği gibi meseleler yüzünden yazar vazgeçmiş bundan. Önceki maddelerinde de bahsetmiştim. Başlangıçta siyasi plana göre Rhaegar turnuvayı kazanacak ve Elia'yı aşk ve güzellik kraliçesi ilan edecekti. Bu Elia ile Rhaegar'ı gelecekteki kraliyet çifti olarak halka gösterecekti fakat Rhaegar planı terk ediyor ve Elia yerine Lyanna'yı taçlandırıyor. Sahnenin temel anlamı Rhaegar'ın görev yerine aşkı seçmesi. Elia öfkelenerek tribünleri terk ediyor, Ned ise Lyanna'yı alıp oradan uzaklaştırıyor. Oyunun ilk perdesi taşlandırmanın ardından Rhaegar ile Lyanna'nın bir büvet ağacının altında konuşmasıyla sona eriyor. İşte bakın Heli'ye olanları izliyor doğum sonrası sonra öfkelenip gidiyor. Olacak iş değil doğum yapmışsa ama doğum yapmamış biri için tabii ki de gayet olası ve beklenecek bir sahnedir. Tabii Ned'e ait olmasını savunduğun görev ve aşk arasında kalıp seçim yapma olayını Rhaegar'a vermişler gibi duruyor. İkisinin yıllar sonra ailene talim yapıp dua ettiği büvet ağacının orada konuşması da hoş aslında. Yani illa etkileşime girmiş olacaklarını düşündüğümden gayet olası görüyorum ama ulu orta mı bu tartışmalı işte. Rhaegar ile Lyanna işte birbirine aşık oluyormuş, Lyanna kaçırılmıyormuş, Rhaegar ile kendisiyle birlikte gidiyor. İlişkileri zorlama veya aldatmaya değil karşılıklı aşka dayanıyor. Bu zaten herkesin tahmin ettiği ama bazı kişinin tersine inanmayı seçtiği bir şey. Lyanna yalnızca Wolf değil aynı zamanda yeşil gören yeteneklerine sahip demiştim. Rhaegar ile rüyalar aracılığıyla iletişim kuruyorlar. Kaçışlarını da bu rüya iletişim sayesinde planlıyorlarmış. Benjen Stark onlara yardım ediyor. Bu nedenle Benjen daha sonra Jon'un Rhaegar ile Lyanna'nın oğlu olduğunu biliyor. Şimdi yeşil rüyaları bu şekilde kullanılacak kadar uzmanlaştığını düşünmek bilemiyorum. Aklıma Ejderha dizisinde Helena ve Daemon sahnesi geldi, bir iticilik oluştu fikre. Şüpheyle yaklaşıyorum bu olaya baştan sona ama Benjen'in ablasının kaçışına yardım etmesi ve Jon sırrını bilmesini tahmin ettiğimi söylemem gerek. Sadece ben değil zaten çoğu okuyucu böyle düşünüyor. Bu sebeple kitaplarda böyle çıkmasını zaten bekliyoruz. Lyanna Rhaegar'la kendi razisiyle kaçıyor. Aralarında gizli bir evlilik yapılmıyor. Jon'a daha sonra Aegon adı da verilmiyor. Dolayısıyla oyun Lyanna'yı Rhaegar'ın gizlice evlendiği ikinci yasal eşi veya Jon'u bu yolla meşrulaştırmış bir Targaryen olarak göstermiyor. Buna da baştan sona şüpheli bakıyorum. Nişanlı kızı kaçıracaksın. Üçüncü çocuk peşinde koşacaksın ki onun şarkı olduğunu inanacaksın. Ve Pitch'te olması gerektiğine karar vereceksin. Mantıklı mı? Değil. Lyanna babasıyla kardeşlerinin başına gelenlerini öğrendiğinde büyük bir yas ve suçluluk yaşıyor. Ölümlerinden kendisini sorumlu tutuyor. Rhaegar'a duyduğu aşkın ve onunla kaçmasının bütün bu felaketleri başlattığını düşünüyor. Şunu bir edin kızım. Bu kızın zaten herkesin tahmin edebileceği bir tepki. Yaşadığı suçlulukla başa çıkabilmek için kehanete giderek daha fazla bağlanıyor. Babasının ve kardeşinin ölümlerinin anlamsız olmadığını, daha büyük ilahi bir planın gerçekleşmesine hizmet ettiğini düşünmeye başlıyor. Korkunç olayların vaat edilmiş prensin doğumu için ödenen bedel olduğuna inanmak, Lyanna için bir savunma ve başa çıkma mekanizmasına dönüşüyor. Başlangıçta kehanete daha çok inanan kişi Rhaegar iken bu noktadan sonra Lyanna ondan daha takıntılı hale geliyor. Yani bu çok kafama oturmadı işte.
Doğrusu Lyanna için hem görünüş hem kişilik olarak Arya ile benziyor deyip de böyle bir inkar mekanizmasına sahip olması, Sansa mı kardeşim bu kadın, onda var yani bu diyorum. O zaman Lyanna ve Sansa kişiler çok benziyordu deseydiniz, hatta içine bir de bir parça Targaryen takıntılı da kaçmış fark ettiyseniz. Çok makul gelmedi bu karakter resmedişi. Brandon ile Rickard'ın ölümleriyle savaşın başlaması Rhaegar'ın kente duyduğu güveni sarsıyormuş. Rhaegar yaşananların ardından inancını kaybetmeye başlıyor. Lyanna ise tam tersine. Bütün kayıpları anlamlandırmak için kente daha sıkı tutuyor ve Rhaegar'ın inancını yeniden canlandırıyor. Şimdi bakın, nişanlı kızı kaçırıyor. Evlenmiyor. Sonra savaş başlamasına mı şaşırıyor? İnancının bu sebeplerini niye kaybediyor? Hani mantıken bunu öngörüp akacak kanı göze alması gerekirdi böyle bir seçimde. Ya tamamen mükemmel biri değildi, bu kadar da salak değil bu adam. Yani dizideki Melisandre'nin erkek versiyonu var karşımıza sanki. Aklıma oturmuyor yani. Rhaegar, Lyanna ile Nişi Kulesi'nde yaşadığı sakin ve mutlu hayattan memnun. Lyanna'nın kehanet takıntısı arttıkça Rhaegar onu uyarıyor. Kehanetlerin Lyanna'yı tamamen tüketebileceğini söylüyor. Böylece ilişkinin başında roller tersine dönüyor. Önce Rhaegar kehanetin peşindeyken Lyanna aşkın peşinden gidiyordu. Savaş başladıktan sonra ise Lyanna kehanetin peşinden giderken Rhaegar geri çekiliyor. Bu da o kadar salakça bir şey işte. Hani burada mantıklı olan tek şey Rhaegar'ın kuledeki hayatından memnun olması ki kuleye Nişi Kulesi ismini o verdiği için gayet olası bir şey kitaplar gibi böyle olmazsa. Bakın şu rol değişimi ve kağıtların böyle merkezi konuğa oturup havalarda delice uçuşması ve sürekli her motivasyonun buna bağlanması gibi şeyleri böyle Martin'e geçtim. Böyle üstad birinizin yapacağı iş değil bence. Acemilik kokuyor resmen. Lyanna Neşe Kulesi'ndeyken ele mektuplaşmaya başlıyormuş. Şimdi mektuplar kuzgunlarla taşınıyor. Elia Rhaegar ile Lyanna'nın ilişkisine bütünüyle karşı çıkmıyor. Rhaegar'ın Fatih Aegon gibi iki eşe sahip olabileceği fikrini dile getiriyor. Biri siyasi görev için, diğeri aşk için falan filan. Elia'nın doğru olması ve aile ilişkileri düşünüldüğünde de bu fikre soğuk bakması gayet olası bir durum zaten de. Ama kitaplarda kesin böyle midir tartışmalı. Ama Ölümsüzler Evi vizyonunda gördüklerimden Elia çok da kırgın durmuyordu Rhaegar'a taşlandırma meselesi yüzünden. Bu sebeple beklerim de mektup arkadaşları olmasını falan beklemem, yani biraz abartı sanki. Tabi oyun içinde tutarlı çünkü zaten malum sevgilisi var onun da. Yani Rhaegar'a bu konuda söz etme hakkına zaten sahip değil. İkinci kaynağın eklediği bir ayrıntı var. Elia Lyanna'ya aklını başını toplamasını söylüyor. Aşktan kaynaklanan bir savaşın da sonuçta delilik olduğunu ve aşkın yol açtığı yıkımı haklı çıkarmadığını falan anlatıyormuş. Bu iki aktarım aslında tamamen çelişmiyor. Elia Rhaegar'ın Lyanna'yı sevmesini veya ikinci bir eş fikrini kabullenebilir fakat bu aşk ona krallığın savaşa sürüklemesini kabul etmiyor. Dediğim gibi oyun için tutarlı. Kitaplarda aralarında böyle bir mektup arkadaşlığın başlaması ise bana çok olası gelmiyor. Elia ile Lyanna arasında gönderilen kuzgunlardan biri Varys tarafından yakalanıyor. Varys mektup sayesinde Rhaegar'ın yerini öğreniyor. Bunun ardından Garrett Hightower Rhaegar'ı bulup geri getirmesi için gönderiliyor. Bu kısım çok makul aslında. Bu gerçekten doğrudan Martin'den alınmış olabilir ama senaristlerin işleme şekli farklı olabilir. Şimdi şöyle ki kuzgunların da bizim posta güvercinlerimizden farklı yok. İki tarafın kuşları birbirine verilerek o şekilde haberleşme sağlanır. Neşe Kulesi daimi bir ikametgah yeri değildi diye biliyorum. Yani genel olarak terk edilmiş bir alan. Aile Neşe Kulesi'ne gelsin gitsin diye alıştırılan bir kuzgun olamaz. Buraya doğrudan uçamazlar. Benim kişisel fikrim Dane hanesi aracılığı ile kral topraklarıyla iletişim kurduğu Rhaegar'ın gizlice annesi veya karısıyla mı yahut doğrudan savaş gidişatı için babasıyla mı, hepsi mümkün. Varys bu mektuplardan ya da kralın kendisine doğrudan gitmese zaten prensin nerede oğlunu tespit etmesi gayet de olası. O halde savaş bitince nereye kız kardeşine söyleyen de Varys olur. Oyunda vaat edilmiş prens Kelt hakkında açık biçimde söylenen tek şey çocuğun kırmızı kuyruklu yıldız altında ana rahmine düşen bir üçüncü çocuk olması gerektiği. Rhaegar ile Aerys bu bilgiyi ayrı ayrı kendi ailelerine uyguluyor. İkisi de Kelt'i gerçekleştirecek üçüncü çocuğa sahip olmaya çalışıyor. Bu aşamada Kelt'e Rhaegar'dan daha fazla inanan kişi Lyanna, vaat edilmiş prensin kendi çocukları olacağı sonucuna varıyor. Rhaegar'dan özellikle bu Kelt çocuğunu dünyaya getirmek amacıyla hamile kalmak istiyor. Kırmızı kuyruklu yıldızın göründüğü gece Rhaegar ile Lyanna birlikte oluyor. Jon o gece anne rahmine düşüyor.
Şimdi kırmızı kuyruklu yıldızda anne rahmine düşmesi gereken bir çocuk fikri nasıl ortaya çıkmış bilemiyoruz. Yani Kenneth de doğacak diyordu. Anne rahmine düşecek demiyordu. Yani fazla zorlamaları gerekir böyle bir yorumlama yapmak için, bilmiyorum. Aynı gece Rhaella Aerys'in odasına çağrılıyor. Rhaella'nın vücudunda Aerys'in tırnaklarıyla açılmış kesik ve yaralarla dolu olduğu görülüyor. Elia ile Ashara kral muhafızlarının Rhaella'yı götürmesi engellemeye çalışıyor. Rhaella ise görevinden söz ediyor ve kendisinden ne beklendiğini bildiğini söylüyor. Sonunda Aerys'in yanına gidiyor. Rhaella tanrılara seslenip bir lanet okuyor. O gece hamile kalırsa çocuğun bir oğul değil intikamcı bir kız olmasını diliyor. Bu kızın ejderhaları geri getirmesini ve krallıkları ateşe vermesini istiyor. Aerys ile Rhaella'nın birleşmesinde de Daenerys'e hamile kalınıyor. Oyunun anlatımına göre Jon ile Daenerys aynı gece kırmızı kuyruklu yıldızın altında ana rahmine düşüyor. İkisinin de vaat edilmiş prens hikayetini gerçekleştirebileceği ima ediliyor. Ancak oyun hangisinin gerçek çocuğu olacağını söylemiyor ve meseleyi seyircinin yorumuna bırakıyor. Şimdi Aerys kağıtlara inanmıyorum saçma derken bir anda fikir mi değiştirmiş? Delidir abla, değişebilir diyebilirsiniz de. Aegon doğduğunda bu yıldız zaten görünüyordu. O zaman neden değişmemiş? Bir de nasıl bir kuyruklu yıldız ki bu? Yarım yıl ya da bir sene arayla geliyor tekrar. Bakın bir de Rhaegar oğlunun bu yıldız yüzünden prens olduğuna inanmaya başladı kitaplarda. Ama oyuna bakarsak Lyanna ile daha çocuk doğmadan birlikte olmayı kaderler olduğunu vesaire fikrine kapılmış. Kızı kaçırması falan da aşk kadar kent motivasyonuyla idi. Bu sebeple savaş çıkınca ne alakaysa inancı sarsılıyordu. Yani çelişkide görüyorsunuz değil mi? Kitaba aykırı en büyük şeylerden biri de Dany ve Jon'un aynı anda anne rahmine düşmesi. İkisi arasında 8-9 ay var arkadaşlar. Resmi bilgi komple değiştirilmiş. Sonuç olarak kitaplarda kuyruklu yıldız sadece Aegon'un doğduğu gün gözüküyor. Bir daha gözüktüğü dönemde Drogo'nun cenazesiydi. Aylarca da gitmedi. Dany ve Jon aynı yaşta değil. Farklı zamanlarda anne rahmine düştüler. Kesin konuşmak gerekirse anne rahmine düştüğü zaman Rhaegar'ın ölümünden sonra adam gene birilerini yakıyor ve sonra karısının ırzına geçiyor. Çünkü Jaime'nin söylediğine göre birilerini yakınca bu deli cinsel anlamda uyarılıyor. Bir de Jaime genelde kraliçenin bir ziyaretçisi olurdu diyerek ayağına çağırmasından ziyade kendisinin geldiğini ima eder. Tabii kraliçenin yaptığı lanetli saçma geldi kulağa. Olayları dramatikleştirmek için vesaire yapılmış bariz ki ve tabii tartışma çıksın diye bence. Ashara Brandon Stark'tan hamile kalıyor. Oyunda açık biçimde sahnelenen tek doğum sahnesi Ashara'daki çocuk hayatta kalmıyor. İlk kaynak bunu Ashara'nın ölü doğan çocuğunu dünyaya getirmesi şeklinde aktarıyor. İkinci kaynağa göre ise çocuk bir kız ve Ashara düşük yapıyor. Bu olay Elya'nın tutsak edilmesinden sonra Ashara Kızılkale'de Rhaella'nın nedimesi olarak görev yaparken gerçekleşiyor. İki anlatımın ortak kısmı şu. Ashara Brandon'ın kız çocuğunu hamile kalıyor fakat çocuk yaşamıyor. Şimdi turnuva ve savaş başlaması arasında bir sene fark var arkadaşlar. Yani doğurduğu çocuk savaş öncesi doğmuş olmalı ama bakıyoruz kız bir sene sonra hamile kalıp doğum yapıyor. Nasıl oluyorsa bu artık. Oyundaki iki kaynağa göre de Elia ve Ashara savaş sırasında Kızılkale'de ama Ashara çoktan hizmetinden ayrılıp Starfall'a dönmüş olan çünkü savaş sonunda oradaydı ve hamile kalmış. Yüksek profili soylu bir kadının son ana kadar orada kalıp dedikodu kazanında kaynaması düşünülemez. Bu sebeple muhtemelen turnuvadan sonra hamile kaldığını fark ettikten sonra bir süre sonra Starfall'a gönderilmiştir. Yani oyundan gelen bu bilgiler kitaplarda yaşananlarla uyuşmuyor. Rhaegar iç dışı mızrak savaşının ortasında yeni bir ejderha rüyası görüyor. Rüyada büyük bir ejderha kuklası ile onun karşısında son derece küçük bir Rhaegar kuklası kullanılıyor. Küçük Rhaegar kuklasının oldukça sevimli olduğu da aktarılmış. Kuklalar arasındaki boyut farkı Rhaegar'ın kehanetin ve ejderhanın karşısındaki küçüklüğünü göstermek için kullanılıyor. Ejderha rüyası Rhaegar'ın savaş sırasında dikkatini dağıtıyor. Robert bu fırsattan yararlanarak onu öldürüyor. Ölüm oldukça vahşi biçimde sergileniyor. Robert savaş çıkışı Rhaegar'ın bedenini ondan fazla kez indiriyor. Rhaegar'ı yalnızca yenmekle kalmıyor. Büyük bir öfke ve nefretle bedenini ezmeye devam ediyor. Ayrıca ölüm sırasında Rhaegar kimsenin ismini de söylemiyor. Şimdi ejderha rüyaları uyanık iken görebildiğiniz şeyler deydi. Bu şekilde olmuş olmasına ihtimal vermiyorum haliyle. Robert prens hakkıyla yenemediyse bu olsa hain birinin prensi arkadan oklaması veya işte başka bir şekilde dikkatini dağıtmasıyla yaşanabilecek bir şeydir. Hani bunu da kendileri bağlayıp abartmaya gerek var. Hani size soruyorum Martin böyle yazar mı bunu? Siz yorumlayın bu kısmı.
Hani yine de ne gerek vardı böyle bir şey? Adam vurmuş indirmiş de yani. Gelelim diğer kısma. Yani Robert'ın öfkesi düşünüldüğü gayet olası bir şey olsa da kitaplarda bu olay anlatılırken böyle bir bilgi aktarılmadığı gibi tek bir ezici darbeyle iş bitirdi aktarılır. O sebeple Türk hayranlar arasında tek at besmesi yaygındır. Zaten Vhagar da Robert'ı yaralamıştı. Bu sebeple muhtemelen açık buzdağında can havliyle ve işte böyle öfkeli darbeyi indirince zaten Vhagar öldü. Ondan sonra Ned geldi, Robert'ı çadırına falan taşıdılar. Güney'e demedi kral topraktan yaraları yüzünden. Arada da prensin bedenini böyle sadıklar kaçırdı ve cenaze töreni düzenlediler. Kısacası öyle 10 kilo öfkeli arka arkaya çekiç darbesi indirecek durumda görünmüyor anlatılanlara bakılırsa. Zaten mantıken o kadar darbeyi yediğinde yüzü gözü paramparça olması gerekir. Ölürken Lyana'nın ismini fısıldadığını biliyoruz. Onca darbe yiyip nasıl söylesin? Oyuna da söyleyemiyor zaten. Baksanıza eklememişler. Kral topraklarının yağmalanması büyük ölçüde kitaplarda anlatılı biçimde gerçekleşiyor. Jaime Aerys'i öldürüyor, ardından demir tahtta oturuyor. Buna yorum yapmaya gerek yok, aslında bundan sonrası yorum hak ediyor. Jaime tahtta otururken Robert ile adamları sahnenin bir tarafından şehre giriyor. Tywin ile Cersei diğer taraftan geliyor. Bu kitaplarla açık bir kronoloji ve resmi bilgi çelişkisi. Kitaplarda Robert kral toprakları yağmalandığı sırada şehirde değildir. Üç dişli mızrakta aldığı yaralar nedeniyle daha sonra gelir. Onun yerine Ned gelir. Cersei de şehirde değildir tabii ki de. Hani neden kızını savaşa getirsin ki adam? Ele çocuklarının ölümü kitaplarda bilinen kral toprakları yağmalanması bağlamında gerçekleşiyor. Ned ile Robert bu ölümler konusu kitaplarda olduğu gibi sert biçimde tartışıyor. Ned çocukların öldürülmesini kabul etmiyor. Buna da yorum yapmaya gerek yok. Oyunun sondan bir önceki sahnesinde Jaime yeminlerini bozduğu için kral muhafızlarından ayrılıp gece nöbetine katılmayı düşünüyor. Cersei onu vazgeçiriyor. Jaime'nin kral muhafızlarında kalmasını istiyor. Böylece kraliyet yatağında birlikte olabileceklerini ve gelecekte kendi çocuklarının demir tahta oturabileceğini söylüyor. Şimdi zaten Cersei bu olayda burada değil. Bunları söyleyemez. Ayrıca Cersei ve Robert arasındaki evlilik ne ara karara varıldı da böyle kesin konuşmalara geçiyor. Kaldı ki Cersei hiç hevesli değildi Robert'la evlenmeye ve bu evliliğin Jon Arryn'in başının altından çıktığını söylüyordu. Ned ile yanındaki adamlar Neşe Kulesi'ne geliyor. Kral muhafızıyla çatışıyorlar. Oswald öldürülüyor. Oswald'ın ölümünün ardından Arthur Dane öfkeden çılgına dönüyor. Ned dışında karşısındaki herkesi öldürüyor. Adam gaza gelmiş yani. Sonunda yalnızca Arthur ile Ned kalıyor. Howland Reed daha önce Garrett Hightower tarafından bayıltılmış. Arthur ile Ned dövüşürken kendine geliyor ve Arthur'a arkadan saldırıyor. Ana kaynağın anlatımına göre Howland arkadan yaklaşıp Arthur'un boğazını kesiyor. Arthur ağır yaralanmasına rağmen dövüşmeye devam etmeye çalışıyor ve son darbeyi Ned indiriyor. İkinci kaynağın anlatımına göre ise Howland ölü taklidi yapıyor. Ardından Arthur sırtını bıçaklıyor. Sonrasında Ned Arthur'un boğazını keserek onu öldürüyor. İki anlatım tabii ki ortak sonucu Ned Arthur Dale'i tek başına yenemiyor. Arthur'un yenilmesini sağlayan birinci hareketi Howland Reed yapıyor. Bu genel anlamda dizideki olanlarla aynı. Bizim kitapta bildiğimiz tek şey Ned'in Howland olmasaydı öleceği, yani onu kurtaran Howland oluyor. Klasik anlamda bir savaşçı olmadığı için Howland'ın bu ve benzeri şekilde Arthur'u öldürmüş olması gayet olası. Şerefsizce ama mümkün. Tabii ben dizide de bu senaryoya şüpheyle baktığımdan bilemem, kitapları beklemek gerekiyor. Ned'in şafağı bizzat Ashara'ya teslim ettiği bir sahne bulunmuyor. Yalnızca kılıcın Dane hanesinin geri götürülmesini emrettiğini görüyoruz. Ashara'nın intiharı da sahnelenmiyor. Kim emrediyor ki yani? Adam mı kalmış çevresinin dışında? Kitaplara aykırı başka bir şey. Kendisi bizzat götürüyordu çünkü. Lyanna ölümüne kadar Vhagar'ı sevmeye devam ediyor. İkilinin hikayesi başından sonuna kadar trajik bir aşk hikayesi yok tasarlanmış. Lyanna'nın içinde hayatta bir anlam arama isteği var. Yalnızca bir lordun karısı veya çocukların annesi olmaktan daha fazlasını istiyor. Lyanna ile Vhagar arasında çok güçlü bir bağ bulunuyor. Lyanna Vhagar öldüğünde kendisinin öleceğini biliyor. Kaderinden kaçamayacağının farkında. Yani bakın işte bu kısım aileden yola çıkarak Lyanna'dan bekleyeceğim bir şey. Bu sebeple birebir aynı olmasa bile benzer şeylerin kitaplarda da işlenmesi şaşırtıcı olmazdı. Lyanna ölmeye hazır değil. Son bir kez kışlığını görmek istediğini söylüyor. Bununla birlikte kaderinden kaçamayacağını da biliyor. Ölüm döşeğinde ne de Jon'a kendisi hakkında hiçbir şey anlatmamasını istiyor. İşte kenetleriymiş, aşklarıymış vesaire hiçbir şeyi. Bırak kendi kaderini kendisi seçsin diyor.
Yani böyle bir sahne görür müyüz belki ama hem kendi kaderini seçsin deyip hem de tüm seçenekleri elinden alırsan nasıl olacak bu? Mantıklı olmadığı kesin. Nedenoğlu Bran da oyunda bir anlamda görünüyor. Bran kan kuzgunu ile birlikte Neşe Kulesi'ni izlerken onun baba diye bağırdığını duyuruyor. Dizideki sahneye benzer biçimde net bu sesi işitiyor fakat ne olduğunu anlayamıyor. Yani diziden kopyalanmış bu ama Danny David ve Martin'in aldığı bu bilgiyi iddia edebilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum çünkü zaten bu sahne kitaplarda var ama farklı şekilde. Dizide büyük ağacı görüleri göstermeden sonra kitaptaki ama Bran bu babasını seslenişini orada yapıyordu. Kış yarında savaş sonrası sahne bu. Dan ve Dave de muhtemelen bu şekilde eklemeyi uygun gördüler. Oyunda da tekrar edildi bu. Yani benim genel görüşüm bu şekilde. Ned Lyana'nın ölümünün ardından kral topraklarına dönüyor. Robert onu gördüğünde kendisini tutamıyor. Ned'in kollarına yılıp hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Bu sahne Robert'ın hem Lyanna için duyduğu yas hem de Ned ile arasındaki kardeşlik bağını bulunduruyor. Kitapta da benzer şey bekleyebiliriz çünkü araları öldürülen çocuklar yüzünden zaten açılmışken Lyanna'nın ölümünün tekrar onları birbirine yaklaştırdığını söylemiştim. Ned ile Robert yalnızca Elia ve çocuklarının ölümü konusunda anlaşmazlığa düşmüyor. Robert daha sonra Viserys'te Daenerys'in de öldürülmesini emrediyor. Ned bunu yapmaması için Robert'ın önünde diz çöküp yalvarıyor. Bir başka kitaplara aykırı bilgi daha. Bu mesele daha sonra konuşuluyor ki Robert'ı ikna eden de Jon Arryn idi. Ned bu olayların dahili değil. Kardeşini ve Jon'u alıp eve dönüyor. Zaten Dany teknik olarak doğmamıştı kitapta da. Ise Ejderha Kalesi'nde ele geçirme emri veriliyor. Haliyle Viserys ve Kraliçe'ye ele geçirme emri verilmişti. Zaten Viserys dışında Dany'nin öldürülmesi için sebep yok. Kadınlar tahta oturamıyor. Jon Arryn gibilerin yapacağı en mantıklı öneri kızı rehin tutmak. Büyüdüğünde kendisiyle ya da doğacak varisiyle evlendirmesi olurdu. Son olarak bir bonus ekleyeyim. Aerys ve Rhaella ile ilgili. Bunun kaynağı ne ana kaynak ne de ikinci kaynak olarak kullandıklarım bir takipçilerimden biri ifade etti ve ben de araştırdım. Reddit'te üçüncü bir kaynak buldum ve orada Kral Aerys'in Summerwell trajedisinin travmasını atlatamadığı ifade ediliyor. Kral Aegon yanışını falan hala hatırlıyormuş ve Rhaella da yeni doğan oğlu yangından dışarı çıkarmış o olayda. Bu sebeple vücudunda yanık izleri varmış. Ayrıca Rhaella derinden travma geçirmiş ve psikolojik olarak dengesiz biri olarak tasvir ediliyor. Rickard ve Brandon'ın ölümlerine onaylayıcı bir tepki vermiş ve daha sonra Rhaegar'a 3 dışımızdan önünde sadece yıkıntılar bırakmasını söylüyormuş. İkisinin de Summerwell'dan etkilenmiş olması şaşırtıcı olmaz ama Rhaella'nın Dunk tarafından kurtarıldığını o dönem ve sonrasında prensesin doğumu ondan sonra yaptığını biliyoruz. Yani vücudunda da böyle yanık izleri yoktu yoksa bilgisi verilirdi. Dahası Aerys'in deliliğinden Viserys'in çocukken bile babasının oğlu olduğunun izini taşıdığını söylendikten sonra Rhaella'nın da deli ve dengesiz olması halinde paylaşılacağından eminim. Bu sebeple bu kısmı da senaristin eklemesi olduğu bariz. Genel olarak oyundan gelen ve bizim lore bilgisi olup olmadığını tartışmaya açabileceğimiz bilgiler bunlardı. Gördüğünüz üzere ilk aşama makul ve akla yatkın şeyler görsek de sonrasında gitgide böyle saçmalamaya başlamış. Daha önemlisi tamamen kitap ve evren bilgisine aykırı şeyler gördük. Haliyle çok rahat söyleyebiliriz ki bu tiyatro oyundan sahneler bilgilerin çok azı resmi bilgi içeriyor olması, kalanın ise geleneksel bir hayran kurgusu niteliği taşımasıdır. Tabi hangilerinin tam ana bir resmi olduğunu kesin bir dille söyleyemiyoruz ama hangilerinin olmadığını rahatça söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Peki sizce bu bilgiler arasında hangisi resmi olabilir veya resmi ise hangisi hoşunuza gitmezdi? Bizimle yorumlarda paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.